Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an-ı İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Rabbimizin bize şah damarımızdan da yakın olduğunu inanıyorsak, kulluk görevlerimizi samimi olarak yapıp yapmadığımızı da bileceğine inanmışızdır. Kulluk görevlerimizin neler olduğu ve bu görevlerin nasıl yerine getirileceği Kur'an'da bildirilmiş iken, Rabbimize içtenlikle yaptığımız duayı bir takım şekil şartlarına bağlayan kurallar oluşturulmuş, kitaplar yazılmış ve önümüze konmuştur. Ve bize de şu şartlara uymazsan namazın kabul olmaz diye çocukluğumuzdan beri söylene gelmiştir. İşte Kur'an'daki salat görevini namaz kılmak olarak anlamamızı isteyen sömürgeci saltanat heveslileri samimi Müslümanlara cambaza bak deyip boş buldukları alanda rahatça atlarını koşturmuşlardır. Değerli izleyenlerimiz, program konuğumuz Sayın Hakkı Yılmaz Beyefendi hoş geldiniz diyor. Bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk kardeşim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımızı iletiyorum. Efendim. Çok teşekkür ederiz. Efendim, şimdi geçen programda salat konusuna girdik. Salatın mahiyetini anlattık. Evet. Önemini anlattık. Ve salatın dinin vitrini olduğunu da, dinin direği olduğunu da bahsetmiştik. Evet. Şimdi yine Allah izin verirse salat konusunu madde madde Kur'an'daki geçen haliyle ve hatta çok önemli olduğundan dolayı Kur'an'da salatla ilgili kaç tane ayet varsa hepsini de zikretmek suretiyle izleyicilerimize sunacağız. İnşallah efendim. Ve onlar da bu salat konusunu bizim kadar önemsesinler. Bu konuyu elden ele, dilden dile dolaştırsınlar. Evet. Ve 1400 senedir yapılmış olan bir hata düzeltilmiş olsun. İnşallah. Ve tahrifat engellenmiş olsun. İnşallah. Yani bu da özel bir talep. Amaç o zaten tabii ki. Evet, şimdi bu konuyla ilgili ara başlığımıza gelecek olursak, Allah bu salat ibadetini sadece son peygamberine değil, evet, ilk peygamberinden itibaren her peygambere emretmiştir, ödev olarak vermiştir. Bütün peygamberlere emir gelmiştir. Bütün peygamberlerde salat mefhumu vardır. Evet. Hepsinde vardır. Çünkü inneddine öndellahil İslam. Evet. Allah nezdinde din İslam'dı, değil mi? İslam neydi? İslam bütün eğrilerin düzeltilmesi, yamukların düzeltilmesi, bütün olumsuzlukların hepsinin olumlu hale getirilmesi, değil mi? O anlamdaydı. Böyleydi. Evet. İşte her şeyiyle, yani A'dan Z'ye kadar bunu çoğaltacak olursak, diyelim ki savaşın barışa dönüştürülmesi, hastalığın sağlığa dönüştürülmesi, mutsuzluğun mutluluğa dönüştürülmesi, hepsini içeren bir İslam dini vardı. İşte İslam dininin temel direklerinden bir tanesi salat oluyor. Onun için işte daha önce gördüğümüz gibi salat
Hem sosyal destek, bunun mali yönü var, zihinsel yönü var. İşte mali yönüyle, zihinsel yönüyle bunun devrede olacak olursa Evet. salat işlevini yapıyor, olumsuzlukları olumlu hale getiriyor. O nedenle Evet, evet. Olumsuz. Allah'ın dini geçmişten bugüne hep İslam olduğundan dolayı salatta İslam dininin temel ögesi. Onun için ilk peygamberden sonra her peygamberde bu söz konusu. Evet. Şimdi şöyle bir şey yapayım kısaca bu ayetleri Buyurun. diğer peygamberle ilgili söyleyeyim. Şimdi Resulullah'a gelen ilk şeylerde bildiğiniz gibi inne ataynakel kevser fesalli li rabbike venhar inne şaniyeke huvel ebter. Burada peygamberimize biz sana Kevser verdik. Yani bol nimet verdik. Karşılığında da öyleyse diyor, feile getiriyor orada. Fesalli li rabbik. Rabbin için salat et. Hadi. Evet. Destek ol. Destek ol. Tamam mı? Elini cebine at. At. Bildiğini öğret. Zihinsel olarak da. Bak Peygamberimiz işte hemen orada ilk Peygamberimizin kendisinedir bu. Evet. Bu emir. Peygamberimize ilk şeylerinde önce kendin yaşa. Sen yaşarsan başkası da yaşar. Örnek olacaksın. Evet. Değil mi? Evet. İlk burada bunu görüyoruz. Ama bunu halk ne yaptı? Namaz kıla döndürdü. Evet. Değil mi? Gerçi şimdi yavaş yavaş daha önce dediğim gibi bunlar gidiyor. İnşallah. Şimdi Resulullah peygamber olmazdan evvel de ahlakı gereği, o yüksek ahlakı, hulugu azime sahip olmasından, büyük ahlaka sahip olmasından dolayı o önce de salatı vardı. Yani salat etmeyen kimse yoktu. Yani vicdanen imanı karşılığı şey vardı. İleride göreceğiz. Müşriklerin de salatı vardı ama reklam amaçlıydı. Reklam, gösteriş amaçlı değil mi efendim? Gösteriş amaçlıydı. Rablik taslayaraktan. Bu ise burada ne var? Rabbin için diyor. Kendin Rabbin için değil bak. Yani kendi çıkarınla ilgili yapma bu işi Çok diyor. ince bir nokta burası. Tabii burada Rabbin için. Rabbin için. Allah rızası için salat edeceksin diyor. Onlar Allah rızası işi yapmıyordu işte onlar. Evet. Çok enteresan. İşte onun için Peygamberimize de ilk burada geldi. Peygamberimizin zaten Alak suresinin girişinde yani Allah'ın toplumlara müdahalesi noktasında hatırlatırsanız Resulullah salat ederken Mekke'nin sözde Rableri peygamberi yakalamışlardı da Evet. sen bizim işte kullarımızı nasıl ayartıyorsun, aydınlatıyorsun gibicesine Resulullah'ı tartaklamışlardı. Evet, evet. Ah, ah. Evet. İşte onu da oradan hani biliyoruz, hatırlıyoruz. Onun için burada kendisine özel bir emir var. Evet. Şimdi bize yine şey yaparken Resulullah'la ilgili bizim dinde şimdi bir geneli olacak salatın bir de özel noktaları var. İbrahim 31'de bak şimdi. İman eden kullarıma söyle. Salatı ikame etsinler. Ve alışveriş ve dostluğun olmadığı bir günün gelmesinden önce kendilerini zırhlandırdığımız şeylerden açık ve gizli olarak harcamada bulunsunlar. Evet, çok açık. Evet. Ya. İbrahim. Tevbe 31'e bakıyoruz şimdi. Evet. Onların mallarından sadaka al ki sadaka ile kendilerini temizlersin ve arındırırsın. Bir de onlara destek ol. Resulullah'a da Evet. yine de bak şimdi Destek ol. onlara destek ol diyor. Evet. Onlara hem mali yönden ve buradaki zihinsele gider. Mali yönden ziyade evet, onları aydınlat. Şu ana kadar gelmiş vahiy ayetleriyle git onlara özel ders ver, onları aydınlat, onları ikna et. Gördün mü Resulullah'a da böyle. Şimdi Taha 132'de bak ve ehline salatı emret. Kendin de ona sabırla devam et. Sabırla, evet. Biz senden bir rızık istemiyoruz. Biz seni bir rızıklandırıyoruz. Evet. Akıbet Allah'ın koruması altında olma içindir. Bak şimdi gördüğün gibi Resulullah'a ehline de aile efradına, yakınlarına da aynı şekilde emrediyor. Yine Ankebut 45'te bunu
daha sonra başka bir açıyla Bu da çok önemli söyleyeceğiz. bir Ankebut 45. Ütlü ma uhiye ileyke minel kitap. Bak, sana kitaptan vahiy olanları oku. Ve yakımis salah ve salatı ikame et. Bak, kurumlaştır burada. Kurumlaştır. Değil mi? Müessese olarak kur. İnne salate tenhanil fahşâ vel münker. Yani. Çünkü salat insanları ne yapar? Fuhşiyattan, münkerden de alıkoyar diye. Bu çok önemli bir ayet efendim. Bunu çok ileride açmak lazım. başka Tabii açacağız ki. inşallah. Evet, inşallah. Yine En'am 162-163'te de ki benim salatım, kulluğum, hayatım ve ölümüm sadece kendisinin ortağı olmayan alemlerin Rabbi Allah içindir. Yine salat ön planda. Evet. Bu da peygamberimize hitaben evet, değil mi efendim? Şimdi Musa peygambere ile ilgili Musa peygamber Tur Dağı'nda ilk vahye muhatap olduğu zaman ki İlk defa. orada Musa'nın hayatı ve genel ilkeler orada anlatılırken Taha 11-15'te Evet. bak şimdi Allah kendisini tanıtıyor, vahyediyor. Hani hiç ilk şüphesiz ki ben Allah'ın ta kendisiyim. İlah diye bir şey yoktur benden başka. Bak şimdi Musa'ya ne diyor? O halde bana kulluk et ve beni anmak için salatı ikame et. İlk şeyde daha değil Evet, mi? evet. İlk kendisini İlk, evet, tanıtırken Rabbimiz orada böyle salatı Evet, orada da hemen ana direkt salatı çünkü. Evet Musa'ya efendim, çok enteresan yapıyor. ya. Evet. Yine Yunus 87'de ve biz Musa ile kardeşine hani toplumunuz için Mısır'da bir takım okullar hazırlayın. Evet. Ve okullarınızı kıble, hedef kılın ve salatı ikame edin. Ve müminlere müjde verin diye vahyettik. Evet. İşte Musa Mısır'a döndüğü zaman kardeşiyle oradaki yani esir konumda olan İbranileri kendi soyunu yani oradan esaretten kurtulmak için mutlak surette evlerini okul haline getirmeleri ve salatı kurumlaştırıp düzenli olarak ayakta tutmaları ve böylece güç kazanmaları bu olmadan da esaretten kurtulamayacakları mesajı veriyor. Eğitirecekler ki Evet. o harekette eğil hale gelsinler. Evet. Evet. Bu ayette geçen ev kelimesi okul olarak anlaşılması Tabii, gerekiyor değil mi? tabii, Evet şimdi, efendim. Tamam. Onun kıble edilmesi. Yani izleyenlerimiz belki- Hedefiniz o evler olacak diyor yani. Burada ev yazıyor falan itiraz oluyor. Bir açılmasına orada beyt fayda var. geçer zaten. Beyt. Yani, tabii, Değil mi? Evet. Bu Tamam. evlerin kıble edilmesi. Ev kıble edildiği zaman hep oraya yöneleceksiniz. Hani bu genellikle şeyler var ya illegal örgütlerin hani hücre teşkilatı var. evleri. Hani hücre evleri yani. Tamam. Evleriniz öyle hücre Oraya teşkilatları. tekzip ediyorlar bütün dikkatini. Tabii, evet. Orada grup bir odaklanıyorlar. tane değil. Oralarda işte hedef strateji belirleyeceksiniz. Eğitimlerini sağlayacaksınız. Öğretimini sağlayacaksınız. Şimdi daima zulüm altındaki milletler zaten bu faaliyeti hep yaparlar. Yani bunun altına ne denir? Yer altına inme. Merdiven altına çekilme. Tamam. Hani öyle tamam. Evet. Evet. Buradaki olay bu. Dışarıda kendini göstermez. Tamam. Mesela bugün şeye bakacak olursanız yani sosyolojide biraz tarihi şey olarak bugün Polonya denen ülke varlığını yeraltı çalışmalarına borçludur. Evet. Yani A'dan Z'ye ilkokulundan üniversiteye kadar paralel yer altında okullar oluşturulmak suretiyle kendilerini yetiştirmiştir, geliştirmişlerdir ve bağımsızlıklarını öyle sağlamışlardır. Aynı Musa Aleyhisselam'a vahyedilen bu siyaset, Evet. bu model şeyiyle. Bu stratejiyle Bu değil mi? stratejiyle. Evet, enteresan ya. Evet. Kur'an yerine de o şekilde yer altında bir çalışmalar var halkının değil mi? Evet, evet. Gizli gizli. Böyle demeyeceğim. Eğitimle. Bütün şeylerde her ülkede olmaz mı? Olur tabii. Belirli bir yerlerde bir konuyla ilgili baskı olur. Olur, değil mi? olur. Niye olmasın? Resmen okulları kurulmaz değil mi? Millet yer altına çekilir. Yalan yanlış olur. Bu defa da yalan yanlış olur yani. evet. Bir de osu var yani. Evet, doğru. Onun da yalan yanlış olur yani. Böyle. Bu bütün dünyanın her yerinde cari olan bir şey yani. Evet, ama burada işte başında Musa gibi bir öğretmen olursa o zaman iş değişir. Rabbinden aldığı emirleri direkt olarak iletince çok nefis Yine olur tabii. evet, İsa peygambere şimdi bakın salat yine orada Meryem suresinin 16-34'te şey yaparken
Bak İsa peygamber nasıl hayatını özetliyor. Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. Ya. O bana kitabı verdi ve beni bir peygamber yaptı. Ben nerede olursam olayım mübarek kıldı. Hayatta bulunduğum müddetçe bana, Evet. bak şimdi, hayatta bulunduğum müddetçe Ölünceye kadar. bana, bak şimdi salatı ve zekatı yükümlülük olarak ulaştırdı. Yükümlülük olarak ulaştırdı. Evet. Yani hiç kurtuluş yok. Evet. Kurtuluş yok. Evet. İsa peygamberin de aynı şekilde. Şimdi burada hayatta olduğu müddetçe diyor. Bak şimdi. Böyle. Ne kadar ince bir şey değil mi? Salat böyle diğer peygamberler. Şimdi İbrahim peygambere olan bölümüne gelince yine İbrahim peygamberle ilgili, yani İbrahim suresinin 35-41. ayetlerinde orada kendisine emretmiş Allah salatı da o dua ediyor. Rabbim beni salatı ikame eden biri kıl. Orada yardım istiyor Allah. Evet. Soyumdan da Rabbimiz duamı da kabul et. Rabbimiz hesabın kurulduğu günde benim için, anam babam için ve müminler için bağışlamada bulun diye dua eder. İbrahim peygamber de Evet. peygamberlik misyonu içerisinde en ön planda yapmak istediği, yapacağı şey ne? Salat. Salatın ikamesi bak. İkamesi. Bak başka yapacağı görevlerin En hiçbirisi başında- en başa bunu en yapıyor. başında Bunu salat ön plana geliyor, çıkıyor. Rabbimizden bunu istiyor yani. Evet. Bana bunu yaptırt. En fazla isteği bu. Neden? Önemli kavramış. Dinin direği de o. Temel direği olduğu için değil Dinin mi? temel direği o. Yine İshak ve Yakup peygamberlere, misal yine Enbiya suresinin 72-73. Ayetlerinde, orada yine İbrahim peygamberin Rabbim, yani orada yine dua ettiğini görüyoruz. Ve İshak ve Yakup'la ilgili de, ve biz onları bizim emrimizle kılavuzluk yapan önderler yaptık. Ve biz onlara hayırlar işlemeyi, salatı ikame etmeyi, bak zekat vermeyi vahyettik. Vahyettik. Yine dinlerindeki ana umdelerden bir şeyleri de bu. Peygamberlerin ona görevi demek Evet. ki bu. Şimdi Zekeriya peygamberle ilgili bak Ali İmran suresinin 39. ayetinde sonra Zekeriya özel kürsüde dikilmiş salat ederken diyor. Zihni faaliyette bulunurken, Evet, ders kürsüye verirken. çıkmış topluma, Hitap öğrencileri, halkı karşısına almış, orada salat ediyormuş. Yine İsmail peygamberle ilgili Meryem suresinin 54-55. ayetinde, şimdi ve kitapta İsmail'i an, şüphesiz o vaadinde sadık idi, bir elçiydi, bir peygamberdi ve o ailesine, çevresine salatı ve zekatı emrederdi. Emrederdi. Evet. Bak orada da görüyoruz. Evet. Şimdi Lokman peygambere diyelim. Evet. Lokman 13, 16, 19'dan oluşan pasajda. Yavrucuğum salatı ikame et. Bak şimdi böyle. Evet. İyiliği emret, kötülükten sakındır Sakındır. diye orada da aynı şeyi görüyoruz. Şuayb peygamberle ilgili zaten yukarıda hani Biraz evvel demiştik dinin bahsetmiştik. bitrin oluşu Evet. noktasında. Hud 87'de Hud 87. ön planda onu çıkarmışlardı. Yine Bakara suresinde bak İsrailoğullarının tümüne ve hani biz İsrailoğullarının kesin sözünü almıştık. Bu söz neydi bak? Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksiniz. Anaya babaya, yakınlığı olanlara, yetimlere, miskinlere de iyilik yapacaksınız. İnsanlara güzelliği söyleyiniz. Salatı ikame ediniz. Salatı ikame ediniz. Bak şimdi. Evet. Ve zekatı veriniz diye onlardan da söz alınmış. Evet. Onlarda da bu ana noktalardan İsrailoğulları. biriydi. Yine İsrailoğulları ile ilgili Maide 12'de de görüyoruz. Ve tüm iman edenlere, bak şimdi tüm iman edenlere, bu bir evrensel mesaj iman edenlere. Hac 77-78'de. Hacı 77. Ya eyyühellezine amenü diye başlar. Şimdi zafer kazanmanız, durumunuzu korumanız için Allah'ı birleyin. Boyun eğip teslimiyet gösterin. Rabbinize kulluk edin. İyilik yapın ve Allah uğrunda gerektiği bir gayret gösterin. O sizi seçti ve dinde babanız İbrahim'in dininde, yaşam tarzında sizin için bir zorluk oluşturmadı.
O daha önce ve işte Kur'an'da elçinin size şahit olması, sizin de insanlara şahit olmanız için sizi Müslümanlar olarak isimledi. Müslümanlar olarak isimlendirdi. Öyleyse madem ki Allah sana Müslüman adını taktı, öyle mi? Öyleyse. Salatı ikame edin. Ya, ne büyük şeref. Zekatı verin ve Allah'a sarılın. O sizin Mevlanız, yol gösteren, yardım eden, koruyan yakınınızdır. O ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. Evet. Yine burada bir ön değinme yapacağım. Arkası gelecek bunun. Cuma şeyinde, Cuma suresinde. Ey iman etmiş kişiler! Toplantı günü salat için bak seslenildiği zaman Allah'ın alınmasına hemen koşun. Alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz işte bu sizin için daha hayırlıdır. Evet. Evet. Bu cuma çok açılması gerekir bunun. Bunu açacağız şeyde, inşallah. Öyle bak. Tabii. Burada demek ki Müslümanların bir salat günü, ömürlerin haftalarında bir salat günü oluşturmaları ve o salata davet edildikleri zaman, seslenildiği her şeyi zaman bırakıp her şeyi, koşmaları. alışverişi diyor. Yani çıkarları, menfaatı, para kazanmayı bırakın oraya koşun. Evet. Şimdi burada önemini şey yapıyoruz. Evet. Yine Müzzemmil suresinin 20. ayetinde aynı şeyi görüyoruz. Yine salat yapılmasını. Şimdi bir de Nur suresinin 56. ayetinde Tüm insanlara ve rahmet olunması için salatı ikame edin. rahmet olunması Evet. için. Zekatı verin ve elçiye itaat edin. Evet. Bu tüm insanlığa seslenilen bir şeydir. Evet. Yine Rum 31-32'de aynen kalbe yönelenler olarak Allah'ın koruması altına girin. Salatı ikame edin. Ortak koşanlardan, dinlerini parça parça bölmüş, ayrılıkçı gruplara ayrılmış kimselerden de olmayın. Olmayın. Her ayrılıkçı grup kendi yanlarındaki şeylerle böbürlenmektedir diye Sevinirler. böyle de bir uyarı var. Ve şimdi Bakara 110'a geldik. Bunlar tüm insanlığa söylenen Evet. Ve ayetler, siz değil mi? salatı ikame edin. Evet. Zekatı verin. Kendiniz için önceden her ne iyilik yaparsanız Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Evet. Burada da salatı En önemli plan aldı. geleceğin en büyük yatırım aracı olarak Evet. gösteriyor ve evrensel bir uyarı. Evet. Burada salat konusunu değinirken bir başka noktayı daha ben burada onun ayrıntısına geçmeyeceğim işi onu burada belirteyim. Kur'an'da değişik yerlerde bu Şems suresinde, Hud suresinde, Neml suresinde, Kamer suresinde, Araf suresinde, Hud suresinde, Neml suresinde, Şuara da ayrıntılı olarak yer alan bir salih peygamberle Evet. bir de orada Allah'ın devesi konusu var. Evet, Semud kavmi. çok Bak, konuşuluyor. Evet. şimdi efendim. Semud kavmi, salih peygamber, Salih peygamber, Allah'ın devesi. Allah'ın devesi. Evet. Şimdi toplumumuz bunu genellikle konuşulurken halk kültüründe salih peygamberin devesi. Öyle diyorlar. Halbuki Değil. Allah'ın devesi Kur'an'da geçen. Halbuki Kur'an'daki geçen ifade Allah'ın devesi. Evet. Allah'ın devesi. Allah'ın devesi. Hatta peygambere mal edilen uydurmalardan bir tanesi de cennete girecek hayvanlar listesinde Salih'in devesi Hemen diye oraya de eklemişler böyle bir tane. yapar. Sonra bu devenin mucize olarak işte efendim kayadan çıkmış. Kayadan böyle hakikaten komedi çıktı yani. diye böyle millet anlatılmaya, uyutulmaya çalışılır. Evet. Evet, o ayetlerin içerisine baktığımız zamanda da burada Nagatullah diye geçen Allah'ın devesi konusu da salatın ikame edilmiş, kurumlaştırılmış tarzıdır, salattır o da. Orada o günkü tarım toplumunda tamamen gelirleri deve kaynaklı, deveden beslenen bir kitlede milletin mali yönden desteklenmesi, zihinsel açıdan da aydınlatılabilmesi için belirli Allah hakkı olarak develer
ayrılmış. Toplumda bir bütçe ayrılmış diyelim. Toplumun 10.000 devesi varsa bir fon oluşturulmuş, 1000 tane deve oluşturulmuş. Bu kamu malıdır denmiş. Kamunun ihtiyaçları bunlardan karşılanacak denmiş. Tamam. Burada yani Salih Peygamber de tutmuş da o deveyi bu şekilde emir aldığından dolayı bunlara Allah malı denmiş, Allah'ın develeri denmiş. Tamam. Şimdi kamu malları devamlı Kur'an'ı literatürde Allah adıyla anılır. Evet, o şekilde. Yani Allah bunu böyle kamu malları böyle anılırlar. Mesela Kabe'nin adı nedir? Beytullah. Beytullah'tır. Evet. Allah'ın evi demek. Tabii. Allah'ın evi mi olur yani? Olmaz. Allah evin mi ihtiyacı var? Bu Allah'a evdir. Burası yani kamunundur. Hiç kimsenin değildir. Dokunulmaz. Burada dokunulmaz. Kimsenin sözü geçmez. Özerk. Burası özel. Her şey Allah'a ait. Herkesin orada hakkı vardır demek. Evet. Oradan hakkı vardır demek. Herkesin hakkı var. Evet. İşte Salih Peygamber'in emredilen salattaki o ayrılmış develer de kamunun malıdır. Kamu malı olduğundan dolayı Nagatullah diye geçiyor. Onun için Nagatullah geçiyor. Allah devesi, Allah'ın devesi olarak şey yapılır. Ayetlerde şunu görüyoruz. Orada ayrılmış, her birinin yaşam tarzı, su içme, nasiplenme bölümleri ayrılmış. Oradan gelen gelirlerle kamu ihtiyaçları, başta toplumun aydınlanmasına yönelik, işsizlerin hani tamamlandırılması, iş kurması vesaire, yemeğe aşa kavuşturulması noktasında hep o develerden istifade ediliyormuş. Salat işte yapıyorlar. Ama evet, bunun bir desteklenmesi lazımmış. Bunların eşkıyası, hani en şiddetli belalısı ki o zamanki onların başkanı olabilelim. O ön plana çıkar. Bu kamu mallarını ne yapar? İnciklerinden kesme tabir edilir. Fe'akaruha Kur'an ifadeyle. Onun ayaklarını tırpanlarlar. İşe yaramaz hale getiriyorlar. Develer ayakta duramaz. Şimdi burada biraz sonra bu programın devamında salat nasıl ayakta tutulur dediğimiz zaman deveyi ayakta tutan ayaklar olduğu gibi salat ikame edilmiş, salatı ayakta tutan mali destekler gelecek ya. Evet. Onun gelir kaynaklarını, aidatlarını veyahut da herkesin oraya yapacağı katkıyı kesiverdiği zaman ne yapar? O yıkılır. Aynı bugün hani devletler yani kamu yararına çalışsın diye bütçeler oluştururlar. Şu kadar vergi gelecek derler. Ama yani hayırsız vatandaşlar vergi kaçakçılığı yaptığı zaman ne yapar? Bütçe açık verir. Devlet zaafa düşer. Gerekirse de bir vergi kaçağından dolayı bir devlet mahvolur, yıkılır, gider. Askeri açıdan vesaire güçlenemez, ekonomik açıdan güçlenemez. Aynı yıkılır, gider. İşte oradaki incik kesme de ödemeleri gereken ödentileri, aidat olabilir, zekat olabilir, vergi olabilir, onları verme işlerini ifade eder o da. Onları ödememişler. Evet. Yani burada şunu da kısaca arz etmiş oldum. Kur'an'da öz olarak, mecaz olarak anlatılan Allah devesi de yine salattır. O da salat anlamında. Evet, Salih o da salattır. Peygamber'e olarak değil mi? Onu da ben burada çok öz halinde bunları da aktarmış oldum. Evet. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Bizlerden ayrılmayınız lütfen efendim. Polisler, ajanlar, casuslar, avlar, avcılar, gladyatörler, asgardılar, vampirler, elfler, hobbitler, romantikler, şirinler, hayaletler, süper kahramanlar, unutulmaz aşklar, mutfağın şefleri, futbolun yıldızları, filinin sultanları, otanın devleri, kız tutkunları, uzayın kaşifleri, ormanın kraları, filizlerin aslanları. Saymaya kalkmayın, sayamazsınız. D-Smart'ın cam gibi görüntü kalitesiyle 51'i HD toplam 500 kanalı nefesinizi kesecek. Çünkü Türkiye'de en çok HD kanal sadece D-Smart'ta. Nokta.
D-Smart. Daha fazlası. Elif, Lam, Mim. İşte bu kitap kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz değerli izleyenlerimiz. Aradan önce araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi çok önemli bir konu olan salatın ikamesi konusundan önce tüm peygamberlere salatın emredildiğinden bahsederek konuya devam ediyordu. Buyurun efendim, tekrar başlayabilirsiniz. Evet, teşekkür ediyorum. Salat mefhumunu işlerken salat konusunda en önde bilmemiz gerekenlerden bir tanesi de Kur'an-ı Kerim'de geçen salatın ikamesi konusu. Evet. Salatın ikamesi. Bu Kur'an'da egamüs salat veyahut da yıkvimûne salat veyahut da emir kipiyle egâmüs salat kalıplarıyla yer alır. Yine malum çevre bu ifadeleri salatı namazlaştırdığı için ikame sözcüğünde öz anlamından bozmak suretiyle namazı kılarlar. Veyahut da namazı dosdoğru kılarlar, kıldılar. Veyahut da namazı dosdoğru kıl gibi bir anlam uydururlar. Halbuki egame sözcüğünün de böyle bir anlam yok. Kılma anlamı yok. Hepinizin bildiği gibi Arapçadaki kılma sözcüğü genellikle ceale fiiliyle ifade edilir. O ayrı bir şey. Şimdi salatı da namaz olarak böyle bir heykel tarzına döktüklerinden salatı böyle bu heykelin yapılmasını, onun icra edilmesini anlamında kullanırlar. Şimdi salatı daha önce söyledik. Üzerine basa basa döndük üzerinde durduk. Sırtlamak ve desteklemek anlamı olduğunu, bunun da sosyal olarak olduğunu, bunun da mali yönü olduğunu, bir de zihinsel açıdan destek, yani toplumu aydınlatma işi olduğunu anlattıydık. Evet. Şimdi salat sözcüğü buydu ama ikame salat dediğimiz zaman namazın ikamesi nedir? Veyahut da Kur'an-ı Kerim'deki ellezine yukimune salat veyahut da egamüs salat dendiği zaman veyahut da ekimiz salat emir kipiyle geldiği zamanki anlamı ne olur? Evet. Şimdi ikam sözcüğü önce maslarından başlayalım. Gaveme sözcüğünün ifal babından gelme. Game sözcüğü orijinali de gavemedir. Hani harfi illetten dolayı buna dönüşmüştür. Bu ayakta durdu demektir game sözcüğü. Bunu ekveme kalıbına getirdiğimiz zaman, yani agame kalıbına getirdiğimiz zaman ayağa kaldırdı, dikti, ayakta tuttu. İkame olduğu zaman. Evet, ikame. yatan bir şeyi, tamam mı? Evet. Dikti, ayağa kaldırdı, dikti ve ayakta tuttu anlamındadır. Öz anlamı bu esas. Öz anlamı bu. Tabii. Ve böyle olunca şimdi ikame salat dediğimiz zaman salatın ikame edilmesi, yani dikilmesi, ayakta tutulması, ayağa kaldırılması demek.
Yani bunun artık kuramlaşması, kurumlaşması, müesseseleşmesi, ayakta tutulması demek. Tabii ona uyuyor, evet. Evet. Şimdi uyması değil, yani sözcük anlamıyla ifade bu. Mantıklı oluyor yani. Sözcük Tabii. anlamı bu. Evet. Şimdi onun için Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Egamüs salat dediği zaman Egamüs salat dediği zaman salatı ikame et. Yani salatı dik, ayakta tut. Devamlı salat hayatınızda olsun. Salatsız bir hayatınız olmasın. Ve müminler överken Kur'an-ı Kerim'de belki yüzlerce yerde ellezine yukimune salat, onlar namazı ikame ederler, salatı ikame ederler derken burada salat müessesesini oluşturmuşlar, ayakta dikmişler ve onlar ayakta tutuyorlar. Evet. Bunun anlamı da bu. Hayatlarından çıkarmıyorlar hiçbir Hayattan zaman. çıkarmıyorlar, hayatlarında. Bu salatsız bir hayatlarının olmamasını ifade eden bir sözcüktür. Onun için ileride salat konusunu işlerken hep yukimune salat veyahut da ekamüs salat şeylerini, ifadelerinin hepsini bilelim ki salat müessesesinin oluşturulması, ayakta tutulması anlamıdır. Anlam budur. Anlamı budur. Evet. Evet. Öz anlam bu. Şimdi bunu da şöyle ifade edecek olursak maddi yönüyle, sosyal açıdan mali yönüyle ele aldığımız zaman destek kurumlarını oluşturacaksınız. Evet. Ve yaşatacaksınız. Destek kurumları neydi? Bu başta yani işsiz, yoksul, miskin, yetim gibi kişilerin ihtiyaçlarını, nafakalarını giderecek ölçüde kurumların oluşturulması. Evet. Sadaka müessesesinin oluşturulması değil. Değil. Fabrikaların kurulması, iş, istihdam sağlanması, onun arkasında sosyal güvenlik kurumlarının, hani bizim ülkemizdeki gibi mesela bir emekli sandığının, Bağkur sisteminin, SSK sisteminin vesairesinin oluşturulması, zihinsel açısına gelince ilkokulundan üniversiteye verinceye kadar toplumu aydınlatacak okulların açılması, öğretmenlerin yetiştirilmesi, öğrencilerin yetiştirilmesi. Evet. Zihni açıdan bu şekilde. Evet. İkame-i salatın anlamı bu. Ve bundan sonra ki salatla ilgili yapacağımız ara başlıklarda bu anlamı dikkate alarak öğrenmiş olarak tekrar etmeden öyle ifade edeceğiz. Hem mali açıdan hem de zihinsel açıdan olduğunu bileceğiz. Evet, efendim? bunu da o çok ihmal önemli. etmeyeceğiz. Evet efendim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman salatın amacı, amacı. yani şimdi Cenab-ı Hak bu salatı niye bu kadar önemli tutuyor? Çok önemli. Salat neden dinin direği? Salat neden dinin vitrini mahiyetinde ve dinlerin olmazsa olmazı boyutunda oluyor? Evet. Evet. Bunun gerekçesi nedir Şimdi acaba? Evet. birinci nokta şeyi ele alalım. Salatın zihinsel boyutunu ele alalım. Tamam. Mesela evet. Salat zihinsel açıdan baktığımız zaman salata baktığımız zaman hani toplumu aydınlatma demiştik. Toplumu aydınlatma Kur'an-ı Kerim'e göre Kur'an'ın amacı bildiğiniz gibi insanı rüşte erdirmekti. Yine Kur'an-ı Kerim'de rüşt tefsir edilirken, Kur'an kendini tefsir ederken onun en sağlam, en güzel şey olduğunu ifade ediyordu İsra suresinde. İsra suresinde evet. Evet. En güzel şey En diye güzel ifade. şeyi kılavuzluyor. En sağlam şey diye. Yehdi lilleti hiye akvam. Akvam sözcüğüyle en fazla dik duran hayatta lazım olan en iyi direk, en gerekli şey olarak ifade edilmişti. En sağlam şey olarak ifade edilmişti. Şimdi bunu ifade ederken rüşt şeyine dikkat edecek olursak Kur'an'ın istediği bir ezbercilik
beyin yıkama stili bir eğitim öğretimde değil. Değil tabii ki. Evet. İnsanları tamamen araştırmaya yöneltmiş ve bu araştırmalar sonucunda belirli bir bilince ermiş insanı yetiştirmek. Reşit insan. Reşit insan dediğimiz zaman hukuki tabiriyle zaten biliyorsunuz. Ehliyet. Kendi işini kendisi görebilecek, kimseye muhtaç olmadan, kimsenin aklına fikrine muhtaç olmadan iyi, kötüyü, güzeli, çirkini ayırabilecek, Bu şekilde. malını, mülkünü idare edebilecek, devlet yönetimine de müdahale edebilecek, katılabilecek kişiler demek. Kur'an işte insanı yani bu boyutta yetiştirmek istiyor. Evet. İnsanı bu şekilde bu hale getirmek istiyor. Ve şimdi şöyle Ahzab 41-44'te bunu şöyle görürüz. Cenab-ı Hak kendisini şey yaparken yani ilim irfanı anlatmak isterken o sizleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size destek verendir. Karanlıklardan aydınlığa. Evet. Şimdi burada dikkat edecek olursak karanlıklar sözcüğü çoğu zulümat diye. Nur sözcüğü de aydınlık sözcüğü de tektir. Tekil, evet. Şimdi tek ilim, irfan, Kur'ani bilgi öyle diyelim. Ama karanlıklar dediğimiz zaman, karanlıklar, zulümat dediğimiz zaman burada cahilliği, küfrü, şirki, kıskançlık, buğz vesaire gibi toplumun hani hoş görmediği fuhşiyat olsun, münkerat olsun. Bunlar insanın hayatının karanlık noktalarıdır. Çok bunlar, İşte Kur'an insanı bunlardan temizleyecek ve aydınlığa, mutluluğa eriştirecek. İşte salatın buradaki amaçlarından bir tanesi de bu. Bu ayeti biraz sonra daha başka şekliyle de göreceğiz. Şimdi yine salatın gerekçesi Taha 14'te Musa'ya emredilirken şimdi Cenab-ı Hak Musa'ya diyor ki hiç şüphesiz ki ben Allah'ın ta kendisiyim. Önce kendisini tanıtıyor. İlah diye bir şey yoktur benden başka. O halde bana kulluk et ve beni anmak için salatı ikame et. Evet. Şimdi burada şu bağı kuruyoruz burada. Burada bu bağ var. Salat-ı ikame edilirse zikrullah, Allah'ı anma gerçekleşiyor. Evet. Salatın sonucunda. Evet, zikrullah gerçekleşiyor. İnsan zihinsel açıdan aydınlanırken biliyorsunuz Cenab-ı Hak beyin yıkama tarzıyla değil, tamamen araştırmaya, sorgulamaya yönelik bir bilinç oluşmasını istiyordu ya. İster istemez insanlar hayatı, bilgiyi, evreni sorgulamaya, araştırmaya başlayacak. Etüt edecekler, inceleyecekler, gözlem yapacaklar. Bu gözlemler sonucunda da doğrudan doğruya Allah'ı zikredecekler. Nasıl zikredecekler? Önce varlığını öğrenecekler. Birliğini öğrenecekler. Kudretini öğrenecekler. Yeryüzündeki her şeyin boşa yaratılmadığını fark edecekler. Bir amaca yönelik oldu. Ve böylece ne olursa olsun beni yaratan Allah, benim rızkımı veren Allah, beni ahirette hesaba çekecek olan Allah, burada ödevleri verdi ya, yaptım mı yapmadım mı, iyi yaptım mı kötü yaptım mı, benden sorusunu soracak değil. Bu bilinç gelişecek. Zikrullah dediğimiz mesele işte bu. Buradan yani zikrullah demek, Allah'ı zikretmek demek. Daha önce bir programda hani böyle tarikat sapmalarında anlatıyorduk. Ele tesbih alıp da Allah Allah veyahut da la ilahe illallah, la ilahe illallah demek değil. Çağımızda hep o anlaşılıyor şu anda. Zikrullah Allah'ı hatırda tutmak demektir. Tabii ki. Ve bunu biraz sonra ileride de yani Cuma konusuyla ilgili falan değindiğimiz zaman biraz daha değineceğiz. İnşallah. Dediğim gibi zikir, Allah'ı anmak, Allah'ı hatırda tutmak, Allah'ı bilebildiğimiz nitelikleriyle hep hafızamızda canlı tutmaktır. İşte salat bunun için emredilmiş Musa peygambere de. Burada bu ayette bunu görüyoruz. Taha suresinde, evet. Evet. Şimdi salat
Evet. Bu kadar önemli. Çok önemli bir husus. Evet. Şimdi burada şöyle salatla ilgili alt başlıkları hep şey yapacağız ya. Tabii. Onları kısa kısa böyle geçeceğiz Kavram ki olarak tabii. Kur'an'da geçen salatla ilgili bölümlerin hepsini değerli izleyicilerimize sunmuş olalım. Evet. Kafada hiçbir şey kalmasın. Şimdi salata kimler engel olur? Evet. Kur'an'a baktığımız Kur'an'da zaman bildiriyor engel bu olduğunu. salata kimlerin engel olduğuna dair ayetler var. Evet. Salat olmasın istiyorlar. Salat dinden çıksın istiyorlar. Evet. Müslümanların salatı olmasın istiyorlar. Özellikle istiyorlar. Evet. Özellikle istedikleri için salatı ne yaptılar? Değiştirdiler anlamını. Namaz yapıverdiler. anlamı Salat değiştirdiler. gitti. Ya. Bunu kimler yaptı? Neden yaptı? Evet. Bu gaflet İşte bu değil ayetler bu sırrı verecek şimdi bize. Çok güzel. Bu Onu salata şey yapalım. kimler engel oluyor? Salatın olmasını kimler istemiyor? Deşifre olacak burada o Evet, deşifre kimseler, değil ediyor. mi efendim? Şimdi birincisi Maide suresinin 91. ayetini ele alıyoruz. Evet. Gerçekten şeytan hamır, yani aklı örten şeyler ve kumar da sizin aranızda düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah'ın anılmasından, öğüdünden ve salattan alıkoymak ister. Bak şeytan. Burada ana unsuru belirtti bir kere. Evet. Şeytanın kim olduğunda başlangıç programını bildirmiştik. Evet. Değil mi efendim? Evet. Çok açık. Şimdi demek ki Şeytan. salata engel olmak isteyen kim? Şeytan. Apaçık. Tamam. Etiket yapışmış vaziyette. Evet. Evet. Bu şeytan. Evet. Demek ki buradan şu hükme varabilir miyiz? Salatı namazlaştıran heriflerin hepsi şeytandır. Maalesef öyle olması lazım. Açıktan açığa şeytan oluyorlar. Yani eğer bilerekten gaflet değilse, ihanetse şeytandır. Gafletin olmaması gerekir bunun da. Evet. Çünkü bu İki. salat kelimesi apaçık belli ne olduğu. Alak suresinde Evet. hani ilk vahiy demiştik ki Evet. Allah'ın topluma müdahalelerini anlatırken ilk programlarda. evet orada bahsetmiştik. Alak suresinde bahsetmiştik. Evet. Resulullah'ın daha henüz peygamber olmazdan evvel kendi imkanlarıyla mescitte biri salat ederken birisinin gelip engel olduğunu, peygamberimizi tartakladığını bahsetmiştik. Bu tarihi vesikalarla da sabit bir olay. Evet. Burada bu kişinin niteliği tuğyanla ifade edilmişti. Tuğyan. Tağut olarak. Tağut. Evet. Tağut. Evet. Şimdi orada Alak suresinin 6 ile 14. ayetinde bakın şimdi bu pasajın girişinde şöyle bir ifade var. Buyurun. Kella, yani kesinlikle senin düşündüğün gibi değil. Dönüş Rabbine olmasına rağmen insan, Evet. bak, Kesin esasında. insan Evet. şimdi kendisini yeterli gördüğünde kesinlikle azar, tağutlaşır. Salat ettiği zaman bir kulu engelleyen kişiyi gördün mü? Evet. Bu azgın, Evet. daşan, Salatı tağutlaşan. engelleyen kişilerin hepsi Kur'an'ın bu ayetlerinde tağut. Tağut. Tağutu biz özetleyecek olursak dünyada kendisi Rabliğe soyunmuş, ilahlığa soyunmuş Firavun bozuntusu demek. Evet. O anlama geliyor. Tamam. Tağut. Bunlar da Firavun bozuntusu Tabii demek. ki. Evet. Bunlar da salatı engelliyorlar. Salatı engelleyen kimseler bunlar. Yani şöyle diyeyim ben size. Salatın mali yönünün toplumda oluşmasını, icra edilmesini kim istemez? Tağutlar, Tağutlaşmış sömürücüler. adamlar, sömürgenler, yani sülükler. Tabii. Çünkü toplumda sosyal yardım kurumları oluşursa, toplumu aydınlatma kurumları, okullar oluşursa, iyi öğretmenler yetişirse, öğrenciler yetiştirilirse, aydınlatılırsa onların sülüklüğü bitecek. Kan ememez olacaklar, Köleleri sömüremeyecek. kalmayacak. Köleleri kalmayacak. Ya. Kasadaki Onun için paraları azalacak. Azalmasın diye de salatı ortadan kaldırmak isterler. işte şeytan ve tağutların Evet.
Eğitimi engellerler. Evet, evet. Eğitimi yozlaştırırlar. Eğitimi kalitesizleştirirler. İnsanları kalifiye olmasından engel olurlar. Evet. Ve dediğim gibi SSK hastası şeyi olmaz, emeklilik sistemi olmaz. Sürünür. İşte doktora parası olmaz. İlaca parası olmaz. Ona yardım eder ve gibi görünür. Yetimler işte okulsuz kalır. Yani devlet onun babası olması lazımken babasız kalır. Yani. Onlar da köprü altı çocuğu olur. Bunu da bu adamlar ister. Evet. Şeytanlar ve Firavun bozuntuları. Firavun bozuntuları, tavuklar değil mi efendim? Evet. Bu ayetteki bu ifadeler bu. Evet. Şimdi salatı böyle kapsamlı Cenab-ı Hakk'ın verdiği ayetler kapsamında yavaş yavaş gideceğiz. Çok güzel bir açılım oldu. Şimdi salat nasıl hani ikame edilecekti ya. İkamesi evet. Bu salat müesseseleşecekti. Dikilecekti. Ve diktikten sonra da ayakta tutulacaktı. Tamam. Bunu kim ayakta tutar ve kim diker? Burada övgü noktasına gelecek. Bu kendi kendine olmaz ki. Kesinlikle olmaz. Evet. Burada şimdi Cenab-ı Hakk'ın ayetlerine baktığımız zamanki şeylere burada şu ifadeleri çok göreceğiz. Bu 100'e yakın bir yerde göreceğiz bunu. Salatı ikame edin, salatı ikame ettiler ve salatı ikame ederler ifadeleri. Bakın burada. Aynı bununla birlikte zekatı verin, zekatı verdiler ve zekatı da versinler ifadeleriyle birlikte yer alır. Hep birlikte yer alıyor değil mi efendim? Salatın ikamesi zekatın verilmesiyle birlikte ifade edilir. Onunla birlikte olacak. Evet. Şimdi şimdi zekat. Zekat Türkçesi bunun Türkçedeki tam karşılığı biz vergi olarak bunu şey yapıyoruz ama zekat bizim devlete verdiğimiz vergi değildir. O sadakadır. Sadaka o. Sadaka hizmet karşılığı. Kamu hizmeti karşılığı. Kamu hizmeti karşılığı. Kamuya ödenenin adı sadakadır. Harç gibi. Bunu mesela. ileride sadaka, zekat, infak konularını ayrı ayrı açarken şey yapıyoruz. Tamam. Ama zekat dediğimiz zaman bu arınmaya yönelik bir ibadettir. Bu iman vergisi diyorum ben buna. Vergi ama bu iman vergisi. Evet. Burada ne nisap vardır, ne zenginlik şartı vardır vesaire, anladın mı? Burada salatın ikamesi için insan gelirse öz varlığından, havayici asliyesinden kendisine lazım olanı bile götürür verir. Zekat da burada. Zekatta nisap yoktur. Gerektiği zaman insan donunu bile çıkarır verir. Evet. Yani bir vatandaşlık görevi bir zamanımızın tabiri. Herkesin mutlaka vermesi gereken. Evet. Sonra bir şey daha var. Enteresan. Sadaka alınır. Yani vergi alınır değil mi? Kur'an-ı Kerim'de hiçbir zaman içi onlardan zekat alın diye bir ayet yoktur. Hep zekat verilir. Zekat verilen bir ibadettir. Veriniz diye emrediyor değil mi? Hep vermekten bahseder zekatta. Sadaka alınır. Yani de ki madem ki hizmet veriyorsunuz, hizmetin karşılığını vatandaştan harç olarak, vergi olarak alın ifadesi vardır. Ama zekat farklı bir şeydir. Zekat mutlaka verilmesi gerekiyor. Bu ne yazık ki zekat sözcüğü de toplumda yani eskiden devletin aldığı vergiye de zekat denir olmuş. Bu da bunun yozlaşmasıdır. Biz bunun farklarını bulduk. Bunun da değerli izleyicilerimizle, değerli okuyucularımızla bunları da paylaştık. Onun için bu salatın ikamesi dediğimiz zaman insan iman borcu olarak buna katkıda yapar. Evet. Bunu destekler. Herkesin ve salatın ikamesini sağlar. Evet. Bununla ilgili dediğim gibi yani bunu herkes bilir. İşte salatı ikame edin, zekatı verin veyahut da salatı ikame ettiler, zekatı verdiler. Veyahut da salatı ikame et, zekatı ver diye dediğim gibi 100'e yakın ayet vardır. Ama bu ayetlerin hepsi burada şey yapıyorum. Namazı kıldılar, zekatı verdiler gibi namazla bağlantılı yapıldı. Namazla bağlantısı yoktur zekatın. Namazın zekatın salatla. Çünkü salat parayla olur. Tabii içeriği zaten lafla olmaz. Değil mi? Tabii. Bak lafla olmaz. Salat
lafla gerçekleşmez. Olmaz, evet. İnsanın kendine kapandığı zaman namazla hiç gerçekleşmez. Onunla hiç uzaktan yakından alakası yoktur. Ancak salat zekatla gerçekleşir. Zekat olursa salatta şeyini bulacak, gerçeğini Bunu da bulacak. Evet. burada bu ayeti de bunu bağladık. Şimdi salatla ilgili bir de Evet. özel bir şey var. Bunu salatı müminler ikame eder. Şimdi isterseniz efendim bu haftaki süremiz biraz çok kısaldı. Hatta bitmiş oluyor. Öyle mi? Bunu diğer O haftaya zaman diğer aktaralım programda isterseniz. bunu Olur mu? şey yapalım. Bu hafta verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza Çok sağlık sağ efendim. olun, var olun. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki programımız sona erdi. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.